Selamlar. Bugün Gürcistan Tiflis'teyiz. Önümüzdeki 5 gün boyunca Tiflis ve civarını gezip size mümkün mertebe buradaki deneyimlerimi aktarıp buraya gelirseniz eğer görmeniz gereken ve yapmanız gerekenleri size aktarmaya çalışacağım. Buradaki ilk durağımız Metehi Meydanı. Hemen şu arkamda gördüğünüz kilisenin adı Metehi Kilisesi. Hemen şu aşağımızdaki nehir Kura Nehri. Bu Türkiye'de çıkıyor bu arada. Ardahan'ın oradan olması lazım. Oradan buraya kadar geliyor. Buradan Azerbaycan'a gidiyor ve oradan da Hazar Denizi'ne dökülüyor. Hemen şu karşısı Tiflis Meydanı diye geçiyor. Hatta Gürcücesi de bu arada meydan. Evet, Gürcistan'la ilgili ilk izlenimim. Doğanın çok fazla şehrin içinde olması çok hoşuma gitti. Şu an Metehi Meydanı'ndan çıkıyoruz ve hemen çıkışta çok güzel kafe ve restoranlar olan bir yer var. Tiflis'teki ilk aktivitemiz Kura Nehri'nde tekne turu olacak. Evet, atlıyoruz. Şu yukarıda gördüğünüz kilise ve heykel ilk gittiğimiz Metehi Seyir Terası'nın olduğu yer. Bu soldaki binalar ise tamamı Tiflis mimarisi ve çok güzel binalar. Yani şurada bir evim olsun isterdim yani. Şuraya baksanıza. Bu arada aşırı huzurlu ya. Şu nehirde süzülme olayına bayılıyorum. Daha önce Selin'le beraber Nil Nehri'nde yapmıştık bunu Mısır'da. O da çok güzeldi. Normalde bu teleferiklerle yukarı çıkacaktık ama çok fazla rüzgar var bugün. O yüzden yapamıyoruz. Şu an ses bile nasıl geliyor size hiçbir fikrim yok. Umarım güzel geliyordur. Bu arada şu an olduğumuz yer Tiflis'in eski şehri. Birçok Avrupa şehrinde gördüğümüz gibi burada da bir eski şehir var. Şu an tam olarak onun meydanındayız. Hatta ismi de meydan buranın. Meydanda bu arada böyle bir tarihi pazar yeri var. Eskiden İpek Yolu da buradan geçtiği için ticari anlamda çok önemli bir yer aslında Tiflis. Şimdi de pazarın içine doğru gidiyoruz. Aa, çok güzelmiş. Hoşuma gidiyor. Ne yapacağım? Her şeyi anlam yüklemişler. Bunu yapamıyorsun. Bu zaten ayrı bir şey. Bu zaten başka bir şey. Çok anlamsız ama. Şu. Bu böyle liseli gibi, Bunu rahat, ergen gibi. bunu rahat beceriyorum ama bu diğerleri zor. Ama ergen gibi şöyle yapmayın. Bu mu? Bu da ne bileyim böyle pis de bunu her türlü anlama geliyor bana. Ergen ama ya. Bu mu ergen? Çok ergen ya. Bu. Ben bunu seviyorum bu arada ama işte saçma sapan anlamlar ekliyor o yüzden. Bu daha ergen valla. Bu mu Sen daha bilirsin de söyleyeyim yani. Bu arada bu pazarda ne bulabilirsiniz diye sorarsanız hediyelik eşyalar, magnet, yüzük, aksesuar birçok şey var. Aynı zamanda buraya ait çeşitli yiyecekler, işte çikolatalar falan da var. Evet, meydan pazarından çıktık. 19. yüzyılda böyle binaları varmış Tiflislilerin. Eskiden cümbür cemaat, aile burada yaşıyorlarmış. Şu an Şarden sokağındayız. Burası bir nevi barlar sokağı gibi bir yer. Kafe, restoran ve barlar var. Şehrin atmosferi çok güzel. Sokakları gezmeye devam ediyoruz. Burası da Kral II. Erekli sokağı. Yine sağlı sollu böyle kafe ve restoranlar olan bir yer. Oo, çok güzel be. Tiflis'in meşhur saat kulesi. Evet, saat kulesinin hemen altında ise şöyle çok güzel desenler var ve şurada da çok küçük bir saat var. Hatta o kadar küçük ki dünyanın en küçük çalışan saati diye geçiyor. Evet, melekler çıkıp burada bu şekilde çanı çalıyorlar. Çanı çaldı ve geri dönüyor şu an. Her saat başı oluyormuş bu olay ama saat 7 ve 12'de şu aşağıda gördüğünüz yer de açılıyormuş ve orada insanın hayatının döngüsü anlatılıyormuş.
Şimdi ise buranın ünlü ressamlarından biri olan Lado Gudiashvili'nin sergisine giriyoruz. Şöyle bir yer. Aynı zamanda yemeğimiz de burada olacak. Şöyle çok güzel bir restoran da var. Gelin bakalım içeriye nasıl. Bu geldiğimiz yerin alt katı restoran, üst 2 katı ise sergi salonu gibi kullanılıyor. Bir nevi müze gibi aslında burası. Evet, restoranımıza geldik. Burada birazdan akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Çok hoş cidden. Evet, akşam yemeğimiz geldi. Tipik bir Gürcü yemeği değil fakat çok güzel gözüküyor. Akşam yemeğimizi yedik ve otele geldik. Biraz dinlenme vakti şimdi artık. Bu arada kaldığımız otel Rooms Hotel diye geçiyor, Tbilisi. Gelirseniz kesinlikle öneririm çünkü böyle bir Wes Anderson filmi tadı var otelde. Kahvaltımızı yaptık, şimdi yola çıkıyoruz ama yola çıkmadan önce birkaç size görüntü göstermek istiyorum otelden. Çünkü gerçekten Wes Anderson filmi gibi. Şimdi görünce anlayacaksınız. Otelimizde böyle bir yer. Gelirseniz kesinlikle öneririm. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. Şu an gideceğimiz yerin adı Tsinandali. Burası Tiflis'ten yaklaşık olarak 2,5 saat uzaklıkta bir yer. Kilometrelerce uzanan üzüm tarlaları var ve hemen arkasında Kafkasya Dağları var. Evet, Tsinandali bölgesine geldik. Otelimize giriş yaptık ve otelin alt katında restoran kısmındayız. Restoran kısmının güzelliğini şuradan görebilirsiniz. Niye böyle otantik güzel diye sorarsanız da burası eskiden bir şarap üretim fabrikasıymış. Daha sonra Radisson buraya geliyor, burayı alıyor ve aşkım şu çaktırmadan girmelerin bomba ya, yemin ediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yani. Çağırmaya gittim. Yemekler geldi çekmen için falan. Evet. Yemekler geldi. İngali de gelecekmiş. Daha İngali gelmemiş. İngali kim? Yemek. Ha. Everything Yemek. Evet, yemeklerimiz geldi. Size biraz Gürcistan yemeklerinden bahsedeyim. Peynir tabağımız var. Peynir özellikle söyledim çünkü peynir Gürcistan mutfağına çok önemli bu arada. Nereye giderseniz gidin çok farklı çeşitli peynirleri var. Mesela bu bir yayla peyniri. Bu işte sulu gömü diye geçiyor. Şöyle bunu alayım madem dokundum. Sulu gömünün 2 tane çeşidi var böyle. Bu biraz da hellime benziyor aslında. Bu da biraz az tuzlu peynir. Hemen şurada yeni gelen ise Hinkali ismi aslında ama bizim mantıya çok benziyor. İçerisinde yine işte etimiz var. Ama bunu peynirli falan da yapabiliyorsunuz. Şurada ise enteresan bir ikilimiz var. Bunu böyle nasıl yapıyorlar diye sordum. Mısır ununu kaynatıyoruz dedi ve böyle bir şey oluyormuş mısır ununu kaynattıkları zaman. Çok enteresan geldi. Niye sarı değil dedim. Sarı da var, beyaz da var dedi. Böyle bir şey. Bununla beraber yeniliyor. Biraz böyle patates püresine benziyor aslında ama bu da harço. Etli, cevizli bir çeşit yemek. Yemek seçmekte zorlanırsınız ama yemekte zorlanmazsınız. O kadar diyeyim. Çünkü gerçekten çok güzel yemekleri. Çok hoşumuza gitti. Kesinlikle bizim damak tadımıza yakın yemekleri var. Burada gördüğünüz binalar da eski fabrika binaları. Zamanında burada şarap üretimi yapılıyormuş. Restoran da şu bina. Bu arada burayı sadece otel olarak düşünmeyin. Burası aynı zamanda bir tarihi eser. Gürcistan için de çok önemli bir yer. Sadece otel buranın bir kısmında yer alıyor. Dışarıdan da burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Burası devasa bir alan. Burası da müzemizin girişi. Bu arada bu arazi Gürcistan'da şarap şişelemeye başlayan Alexander Cavcavasya'ya ait. Sovyet döneminde özel mülkiyet ortadan kalkınca evi müzeye dönüştürülmüş ve daha sonrasında burası bir kültür turizm noktası haline gelmiş. Bahçe de çok güzel, huzurlu ve sakin. Bu bölgede bir yerde kalıp civar köyleri gezmek isterseniz de buradaki oteli tavsiye edebilirim. Radisson Otel. Bir de otelin altındaki müze kısmına bakacağız şimdi. Milattan önce 6000'li yıllarda bile Gürcistan'da şarap üretiliyormuş. Şu gördüğünüz
sistem ise buraya üzümleri diziyorlar. Sonra içine girip çiğniyorlar bunu. Şuradaki delikten o üzümün suyunu akıtıyorlar. Sonra bunun içine koyuyorlar. Daha sonra bunu toprağa gömüyorlar. Fermente edip onu oradan alıyorlar ve bu tarz küçük kapların içine koyup üstünü kapatıyorlar ve bekletiyorlar. Bu şekilde de şarap yapmış oluyorlar. Aslında şurada gördüğünüz aletlerin hepsiyle bir şarap üretebilirsiniz. Wow. Hah, duvar döndü. Hadi canım. Gizli oda yapmışlar. Değil mi? Birden duvar etmeye başladı. Abi çok iyi ya. Şuraya baksanıza. Birebir yani duvarla aynı. Evet, şimdi ise bir sonraki lokasyonumuz olan Elmas Köprü'ye gidiyoruz. Elmas Köprü'ye geldik. Hemen onun karşısında konaklama opsiyonları var. Böyle sırasıyla birlikte yapmışlar. Elmas Köprümüz hemen şurada. Ama ilk olarak Elmas restoranımıza giriyoruz. Evet, yemeğimizi söyledik. Size şimdi böyle kısaca göstereyim. En azından aşina olun diye. Böyle bir tavuk suyu çorbası söyledim. Şurada gelen ise mısır ekmeği. Bu da bir tür haçapuri. Birkaç tür haçapuri var burada. Bizim peynirli pidemize benziyor biraz. Nasıl, Gürcü yemeklerini beğendin mi çok? Ben çok beğendim valla. Bana hitap ediyor. Abi çok güzel. Gelirseniz kesinlikle aç kalmazsınız. Tam tersi kilo alırsınız ya. Gördüğün favori yerin neresi? Galiba Tiflis'teki Eskişehir, Old Town diye geçen bölge. Aynen, orası çok güzeldi. Oranın atmosferi tam benlikti. Akşama doğru ışıkları açıyorlar, küçük küçük ampuller. Evet, giriyoruz şu an. Bu arada giriş ücreti yaklaşık 500-600 lira. Biraz bence pahalıymış. Bakalım değer mi, beraber görelim. Evet, şansımıza yağmur yağmaya başladı. Kristal'e doğru gidiyoruz. Wow. Fena. Evet. Ve sallanıyor. Çok fena burası. Çatır diye bir ses geldi. Bant mı? Ha bak şu. Şundan. Gerçekten güzelmiş ama. Kanyonun ortasında oluşu ve çevresinin böyle yemyeşil, bakir bir doğayla kaplı olması da bayağı bir artı katıyor bence buraya. Günaydın. Günaydın. Buraya gelirseniz galiba ATV de yapabiliyorsunuz burada. Afiyet olsun sultanım. Kahvaltısı çok güzelmiş gerçekten. Küçük haçapuriler falan yapıyorlar böyle kahvaltı için. Kahvaltı kültürü de bize çok benziyor bence. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi size burada yapılabilecek sporları göstermeye çalışacağım. Çünkü çok çılgın 2 tane sporu var burada. Biri bike line. Terin üzerinde karşıdan karşıya geçiyorsunuz kanyonda. Diğeri de salıncak. Bizim Rize'deki mantıkla aynı hemen hemen. Ama aşağısı uçurum. Biraz gerçekten çılgınca. Bakalım nasıl gözüküyor. Beraber görelim.
Evet, Elmas Köprümüzü de gördükten sonra şimdi Tiflis'e doğru tekrardan yola koyulduk. Sadece şu yol manzaralarından bir video çıkar. Güzel bir tarla bulduk. Çekim yapalım dedik burada. Da her yer çamurmuş. Ayakkabılar mahvoldu. Çok güzel mor çiçekler açmıştı. Görünce durduk, biraz tadını çıkaralım dedik. Çok güzel gözüküyor. Bir an böyle Trabzon Hamsiköy'e gittim geldim. Orada da böyle çok güzel çiçekler açar. Mosmor olur böyle. Gürcistan'ın turizmi bana sorarsanız potansiyelin çok altında şu an. Bu kadar keşfedilmiş bir yer değil. Bir de vizesiz olması ve bize bu kadar yakın olması büyük bir avantaj. Hele şu dönem harika. Yani bahar buralar için çok ideal olacağını düşünüyorum. Biz 16 Mayıs gibi geldik. Her gün farklı şeyler görüyoruz. Hele ki yol manzaralarına bayılıyorum. Yani hani geçmeyip orada da vakit geçirebileceğiniz bir sürü yer var böyle. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi de yolun kenarında beyaz atlara denk geldik. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ha, bir tane de eşek var. Ya da katır, emin değilim. Katıra benziyor. Evet, şehre giriş yaptık. Gürcistan ile ilgili ne beğenmedin dersen trafik. Çok fazla trafik var. Öğle yemeği için Stamba Otel diye bir yere geldik şimdi. Eski Sovyet döneminde matbaaymış burası. Renove edip otel yapmışlar. O yüzden çok güzel bir dokusu var. Burası da otelin restoran kısmı. Öğle yemeğimizi yedik. Şimdi ise zipline yapmaya Kaplumbağa Gölü'ne gidiyoruz. Kaplumbağa Gölü'ne geldik. Birazdan yukarı çıkıp zipline yapacağız ama önden şöyle bir bakınalım dedik. Gölün etrafı çok güzelmiş ya. Aşırı huzurlu. Bu arada bu Kaplumbağa Gölü'ne nasıl ulaşırım derseniz şehirden kalkan teleferikler var. Buraya kadar geliyor. Göl de hemen zaten şurada. Zipline yapacağımız yere geldik. Buradan böyle başlıyor. Aşağıdaki parka kadar gidiyor. Evet, yükseklik korkusu var ve ikiz yapıyor. Ama ben korktuğum şeyleri yaparım genelde. Oo. O yüzden çok fazla güvenme, korkmuş olmam. Oo. Nasıldı? İyiydi, ben korkmadım. Burası 1200 metre civarındaymış. Ve Gürcistan'ın da en uzun zipline'iymiş ve benim de bindiğim en uzun zipline'dı. Evet, zipline'dan sonra şimdiki durağımız ise Tiflis kaplıcaları, yani sülfür hamamları. Sülfür hamamları burada bayağı bir önemli ve büyük bir kültür aslında. Hatta Tiflis ismi de bu arada kaplıcalardan geliyor. Tbilisi sıcak demek. O kadar önemli bir kültür burada. Hatta Tbilis'i kuran kişinin bu kaplıca etrafında bu şehri kurduğu söyleniyor. Şimdi Eskişehir'e gidip bu kaplıcaları deneyimleyeceğiz. Hamam bölgesine geldik. Gideceğimiz yer şu karşıdaki İran mimarili kaplıca. Sülfür kaplıcası diye geçiyor burası. 1-4 kişi, 1-6 kişi böyle farklı farklı sayılarda rezervasyon yapabiliyorsunuz. İçerisi de çok güzelmiş ya. Çok şık tasarlamışlar. Burası özel hamamınız. Burada keselenebiliyorsunuz. O kadar rahatladım ki. Hamam kültürü dünyanın neresine giderseniz gidin daha iyisi olamaz. Akşam yemeği yiyeceğimiz yere geldik şimdi.
Hemen televizyon kulesinin altında. Buranın adı da Finiküler bu arada. İlk katı Finiküler durağının olduğu yer. İkinci ve üçüncü katı da restoran. Hemen arkasında zaten televizyon kulesi var. Gürcistan'a sadece Antep gibi yemekler için gelinebilir bu arada. Hiçbir şey görmeseniz de, yemek yeseniz de, dönseniz niye geldik demezsiniz. Wow. Şehir çok güzel gözüküyor akşam. İlk gün geldiğimizde yapamadığımız bir aktivite vardı. Teleferikle yukarı çıkmak. Şimdi o aktiviteyi yapmaya geldik çünkü hava çok güzel. Teleferin ücreti 2,5 lari. O da 25-30 lira falan ediyor. Git gel 5 lari. Yukarıda ne var derseniz de hediyelik eşyalar alabileceğiniz kafelerin olduğu bir alan var. Hemen az ilerisinde de Gürcistan'ın annesi dediğimiz heykel var. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Evet, heykelin yanına geldik. Bu arada bu yapının bir elinde şarap var. Diğer elinde ise kılıç var. Misafir olarak geldiysen hoş geldin. Buyur şarabımız. Kavga, gürültü için geldiysen kılıcımız da var. Hemen önünde de böyle bir şehir manzaramız var. Bu arada heykelin hemen arkasında botanik bahçe var. Eskişehir'den buraya giriş yapabiliyorsunuz. Öğle yemeğime geldik ama şehirle ilgili birkaç tavsiye vereyim istedim bu arada. Güvenlik açısından ultra güvenli bir şehir. Bolt adında bir uygulama var. Uber'e benziyor. Onunla burada hani taksi bulmanız çok rahat. Taksiler de bayağı uygun bu arada. Batum'dan Tiflis'e hızlı trenleri var. Top taşıma da çok rahat. Sadece bir kart çıkartmanız gerekiyor top taşıma kullanmak için. Evet, böylelikle Gürcistan seyahatimizin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer aldıysanız kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz.